Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün yine güzel bir proje ile sizlerle birlikteyim. Şal yaka detayı olan güzel bir bebek hırkası çalışacağız. Modelimiz bilindik bir model, sepet örgüsü veya hasır örgüsü denilen bir model. Yapımı çok basit arkadaşlar. Ayrıca yaka detayını da ayrıntılı bir şekilde videomda anlattım. Sizlere oldukça yardımcı olacağını düşünüyorum. Videom biraz uzun oldu. O yüzden iki bölümde kaydettim arkadaşlar. Yapılış aşamasına geçmeden önce ölçülerini vermek istiyorum size hırkamın. Omuz kısmının en yüksek yerinden ölçtüğümüzde etek ucuna kadar uzunluğumuz yaklaşık olarak 33 santimetre arkadaşlar. Yine genişliği koltuk altından ölçüyorum. Yaklaşık olarak 26 santimetre. Kol uzunluğunda şu şekilde uç kısımdan koltuk altına kadar ölçüyorum. O da 20 santimetre. Zaten örerken ben ölçüleri verdim ama bu bitmiş ölçüler arkadaşlar. Oradaki farklılıklar aklınızı karıştırmasın. Gerekli malzemelere gelince anti peeling özelliği olan orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. 1,5 yumak gidiyor. İkinci yumaktan bu kadar arttı arkadaşlar. Örmek için 3,5 numara şiş kullandım. Yaka kısmı için misinalı 3,5 numara şiş kullandım arkadaşlar. Ayrıyetten dikiş ve temizlik işleri için yün tığı bir dikiş iğnesi kullandım. Yine yaka kısmında gerekli olan 4 tane de ayraca ihtiyacımız var arkadaşlar. İsterseniz yapılışına geçelim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Hırkamızın ilk önce arka bedenini yaparak örgümüze başlayacağız arkadaşlar. Bunun için ipimizi ilmek almamıza yetecek şekilde ikiye katlıyoruz ve normal ilmek alma yöntemi uygulayarak şişemize 68 ilmek alıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi alırken ip gerginliğini ayarlıyoruz. Çok sıkı ya da çok gevşek olmamasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde 68 ilmek alalım. 68 ilmek aldık şişimize ve iki ters iki düz lastik çalışacağız arkadaşlar. İlk iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra ipimizi arkaya alıyoruz. 2 düz, 1 2 tekrar 2 ters, 2 düz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ikişerli lastik çalışıyoruz arkadaşlar. Son iki ilmeğimizi de düz örüyoruz ve birinci sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramıza geçiyoruz lastik örgümüzde. Bundan sonra arkadaşlar istediğimiz yüksekliğe gelene kadar yaklaşık olarak 3 santimetre kadar ikili lastik örelim. Modelimizi ondan sonra birlikte başlayacağız. İlk ilmeğimiz ters, örmeden alıyorum. Devamında bir ters daha örüp 2 düz, 2 ters şeklinde lastik örmeye devam edelim. Lastik örgümüzü tamamladım. Ön yüzümüzdeyiz. Başlangıç ipimiz sol tarafta olduğu zaman ön yüzümüzde oluyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra lastik örmüşüz. Santimetre olarak da göstereyim sizlere. Yaklaşık olarak 3 santimetre lastik örgü çalıştık. Modelimiz 6 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Biz lastik örgüyü 68 ilmek ördük. 67 ilmek üzerine çalışacağız. 2 ilmek de kenar ilmek eklediğimde toplam 69 ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi bir ilmek burada başlarken artıracağım ve ilmek sayımızı 69'a çıkartacağım arkadaşlar. Modelimize arka kısımdan başlayacağız ve 8 sırada modelimiz ortaya çıkacak. Hemen arka yüzünü dönüyoruz örgümüzün ve 68 ilmeğimize bir ilmek ekleyerek ilmek sayımızı 69'a çıkartıyoruz. Kenar ilmeğimizi
ters olarak örüyoruz. Aynı ilmeği bir kez daha ters örüp bir ilmek artırıyoruz. İlmek sayımızı 69'a çıkardık. Devamında sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi arka sırada ters olarak örüyoruz. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Dönüyoruz ön yüzümüze ve modelimizin ikinci sırasına başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve 3 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3. Bir ilmek düz örüyoruz. Bundan sonra 5 ilmek ters örüyoruz. Bir düz, 5 ters, bir düz, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 5 ilmek ters örelim. 1 2 3 4 5. Bir ilmek düz. Tekrar 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Bir ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek düz. Bu şekilde son 4 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Son 4 ilmeğimiz kaldı. Burada 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3. Son ilmeğimizi de kenar ilmek olarak çalışıyoruz ve örgümüzün arka yüzüne dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters öreceğiz. Bu sırayı bu şekilde öreceğiz. Tekrar arka taraftan da aynı şekilde örüp 2 sıra ilmekleri görüldüğü gibi öreceğiz. Örmeye başlayalım. İlk olarak 3 ilmek düz ilmek var, ördük. Daha sonra bir ilmek ters, 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Tekrar bir ilmek ters. Bu şekilde örgümüzü devam ettirelim. Modelimizin 3. sırasında tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimizde örüp dönüyoruz. Şimdi yine ilmeklerimizi görüldü şekliyle örelim. 4. sıramızda bu şekilde tamamlayalım tekrar. Ters ilmekleri ters olarak örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizi de düz olarak çalışıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. 4. sıramızı da tamamladık modelimizde ve 5. sıramıza başlayacağız. Şimdi 5. sıramızda yine ters örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimizin 5. sırasında tamamladım. Ön yüzümüze dönüyoruz. Şimdi bu 5 ters ilmeğin ortasına düz ilmeklerimizi yapacağız arkadaşlar. Arada kalan kısımlara 5 ters ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz ve 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Şimdi düz ilmeğimiz tam bu 5 ilmeğin ortasına denk geliyor arkadaşlar. Bir ilmek düz ördük. Şimdi yine burada düz ilmeğimiz ortada kalacak şekilde 5 ters ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar bir düz ilmek örüyoruz. 5 ters örüyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar bir düz, 5 ters. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. 6. sıramızı da tamamlıyoruz. Son düz ilmeği ördük. Kenar ilmeğimizi de örüp 6. sırayı tamamladık. Şimdi ilmekleri görüldüğü şekliyle
örüyoruz. 2 sıra bu şekilde ilmekleri görüldüğü gibi örelim arkadaşlar. Bir ters ördük, 5 düz örüyoruz arka tarafta. 1 2 3 4 5, bir ters, 5 düz, 1 2 3 4 5. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 7. sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. 8. sıramıza başlıyoruz. Bu sıradan sonra modelimiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 ilmek düz örüyoruz. 5 ilmek ters örüyoruz. Yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz tamamlandı. 8 sıra ördüm. Bundan sonra bu ilk 8 sırayı sürekli tekrar ettirerek örgümüzü devam ettireceğiz. Burada bir sıra arka tarafta ters örüyoruz ve yine bu sırayı çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ettirelim örgümüzü. Kol oyuntusuna gelene kadar örelim. Kol kesimine geldik arkadaşlar. Ölçerek göstereyim kaç santimetre örmüş olduğumuzu. Toplam olarak yaklaşık 21 santimetre ördükten sonra kol kesimlerini yapacağız. İlk olarak sağ taraftan kesim yapacağız. Daha sonra sol kenardan kesim yapacağız. Sıra olarak da söyleyeyim sizlere. Şu hasır sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasır sırası yapmışım arkadaşlar. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Sağ kenardan kesiyorum. İlk olarak 3 ilmek eksiltiyorum. İlmeklerimi örerek eksiltiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden aşırarak bir ilmek eksilttim. Bir ilmek daha ördüm. 2 ilmek eksildi. Üçüncü ilmeğimi eksiltiyorum. Örgümü modelime uygun olarak devam ettiriyorum arkadaşlar. Bu kısımda düz ilmek gelecek. Düz ördüm. Devamında 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bu kısımda düz örgümü yapıyorum, bir ilmek. Modelimi devam ettiriyorum. Sıramın sonuna kadar örüyorum bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. İlmeklerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz ve dönüyoruz. Şimdi bu kısımda döndükten sonra 3 ilmek eksiltiyoruz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. 2 ilmek ördük. Birinciyi diğerinin üzerinden aşırıp eksilttik. Bir tane daha ilmek eksiltiyoruz. 2, üçüncü ilmeğimizi de eksiltiyoruz. İlmeklerimizi görüldüğü gibi örerek sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada arkadaşlar son ilmeği örmeden dönüyoruz. Bu kısımda merdiven şeklinde bir görüntü oluşmaması için ilmeklerimizi keserken bu şekilde bir çalışma yapacağız. Sol şişimizden de son ilmeği alıyoruz sağ şişimize ve örmeden beklettiğimiz ilmeğimizi bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyoruz. Devamında bir ilmek daha eksiltiyoruz. İkinci aşamada 2 ilmek eksilttik. Gördüğünüz gibi burada merdiven şeklinde bir görüntü oluşmadı. Devam ediyoruz örmeye. İlmeklerimizi görüldüğü şekliyle örerek sol kenara kadar örelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine burada son ilmeği sol şişimizde bırakıyoruz. Dönüyoruz. Döndükten sonra
Buradan da bir ilmek alıyoruz bırakmış olduğumuz ilmeğin yanına ve örmediğimiz ilmeğimizi diğer ilmeğimizin üzerinden aşırıp bir ilmek eksilttik. Bir ilmek daha eksiltiyoruz. Arka yüzde olduğumuz için ters örüyoruz. Daha sonra bir ilmek daha eksiltiyoruz. Buradan da 2 ilmek eksilttik. Örgümüzü modelimize uygun olarak devam ettiriyoruz. Diğer kenara kadar gidelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine son ilmeğimizi örmeden bekletiyoruz ve dönüyoruz. Bu sefer bir ilmek eksiltiyoruz. Aynı şekilde 3 2 1 ilmek eksiltmiş olduk. Örgümüzü modelimize uygun olarak devam ettiriyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Yine bir ilmeğimizi bırakıp dönüyoruz. Buradan da yine bir ilmek eksiltiyoruz. Yine ilmeklerimizi görüldüğü şekliyle örmeye devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimizi örmeden bırakıyoruz ve dönüyoruz. Şimdi ikinci tek ilmek eksiltmemizi yapıyoruz. Ve ilmeklerimizi yine görüldüğü şekliyle örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde burada da bir ilmek eksilteceğiz. Sıramızın sonunda yine bir ilmek örmeden bırakıp dönüyoruz. Bu taraftan da bir ilmek eksiltiyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. Sıramızın sonunda yine bir ilmek bırakıp dönüyoruz ve bu kenarda artık son eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Eksiltmemizi yaptık. Modelimizi yine devam ettiriyoruz. Bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Burada 3 2 1 1 1 şeklinde 8 eksiltme yaptık arkadaşlar. Burada da şimdi son eksiltmemizi yapacağız ve örgümüzü bu şekilde omuz yüksekliği istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Omuzlarda kısa satır çalışması yapacağız arkadaşlar. O kısma gelene kadar örgümüzü bu şekilde devam ettirelim. Burada bir ilmek eksiltmeyi unutmayalım. Arka bedenimizde kol evinden itibaren yaklaşık olarak santimetre olarak 10,5 santimetre ördüm arkadaşlar. Şimdi sağ ve sol omuzları ayrı ayrı örmeye başlayacağım. Bu arada orta kısımda da yaka ilmeklerini eksilteceğim. İlk olarak kenar ilmeğimi örmeden alarak işleme başlıyorum. Modelimi de devam ettiriyorum bu arada. Bir ters ördüm. Düz ve devam ediyorum. 3 ilmek ördüm. 20 ilmek örüyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi bu kısımda 13 ilmek eksilteceğim. Bu kısımda da 20 ilmek bırakacağım arkadaşlar. 13 ilmek eksiltiyorum. Örerek yapıyorum bu işlemi. İlmeklerimi gördüğüm şekliyle örerek 2 ilmek ördüm ve eksiltmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek eksilttim. Şimdi kalan 20 ilmeğimi sıramızın sonuna kadar örüyorum. Yirmi ilmek ördüm. Şimdi dönüyorum. Yaka kenarına kadar modelimi devam ettiriyorum. Bu omuzu daha sonra çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz bir ilmek bekletme ayracını alabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde benim gibi şişte de bırakabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve modelimi devam ettiriyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramızın sonuna kadar ördük. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu örmeden aldığım ilmekle bir ilmek daha alıp sol şişime şu şekilde bir ilmek eksiltiyorum. Devamında bir ilmek daha örüyorum, eksiltiyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi modelimi devam ettirerek son 5 ilmek kalana kadar örüyorum. 2, 4, 5 ilmek kalıyor. Bunu da ördükten sonra. Şimdi dönüyorum. Kısa satır çalışması yapacağım. Omuz düşürmek için. Döndüm. Burada sağ şişimdeki ilmeklerden bir tane alıyorum. Bu ilmeğin etrafından ipimi arkaya alıp tekrar ilmeğimi yerine takıyorum. İpimi yine öne alıyorum. Yani bu ilmeğin etrafına ip dolamış olduk. Bu kısımda delik oluşmaması için bunu yaptık. Devam ediyoruz örgümüze. Yine sonda bir ilmek kalacak şekilde örüyorum. Tekrar bir ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Son ilmek eksiltmelerimizi yapıyoruz. 2 ilmek daha eksiltiyoruz bu kısımda. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek daha örüp eksiltiyorum. Devam ediyoruz. 6 ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bu kısımda yine tekrar 5 ilmek bırakmış olduk. Dönüyoruz. Son kısa satırımızı çalışıyoruz. Yine ipimiz önde, sağ şişten bir ilmek alıyoruz. İpimizi arka tarafa geçirip ilmeğimizi tekrar takıyoruz. Şimdi ters öreceğiz bütün ilmeklerimizi. İpimizi öne alıyoruz ve bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu kısımda da örüp bitiriyoruz. Döndük. Şimdi artık arkadaşlar bütün ilmeklerimizi örerek eksilteceğiz. İlk ilmeğimizi aldık, ikinci ilmeğimizi örüp üzerinden aşırdık, bir ilmek eksilttik. Bu kısımda ilmeklerimizi görüldüğü şekliyle örüp eksiltiyoruz. Fazla sıkmıyoruz, gergin olmasın bu kısım. Şu şekilde. Şimdi tekrar düz örüyoruz. Etrafına ip dolamış olduğumuz ilmeğimizi sağ şişimize alıp dolamış olduğumuz ipi de kaldırıyoruz şu şekilde. İlmeğimizi tekrar alıyoruz. İkisini birlikte ters örüyoruz. Çünkü burada ilmeklerimiz ters. İlmeğimizi eksiltiyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısımda delik oluşmadı. Şimdi ters ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz kesmeye.
Şimdi ikinci etrafına ip dolamış olduğumuz ilmeğe geldik. Dolamış olduğumuz ipi kaldırıyoruz ilmeğimizle birlikte. Ters olarak örüyoruz. Bu ilmeği de kesiyoruz. Devam ediyoruz ilmeklerimizi görüldüğü gibi örmeye ve eksiltmeye. Son ilmeğimizi de eksilttik. Eksiltme işlemini tamamladık. Toplam 16 ilmek eksilttik bu kısımda arkadaşlar. Omzumuzu dikecek kadar ip bırakarak kesiyoruz ipimizi ve son ilmeğimizin içinden ipimizi geçirip şu şekilde sabitliyoruz ve bu omzumuzu, sol omuzumuzu bitirmiş oluyoruz. Şimdi aynı işlemleri bu kısımda da tekrar ederek sağ omuzumuzu da öreceğiz. Dönüyoruz arka tarafa. Bu kısma ipimizi takıyoruz bir tığ yardımıyla. Rahat çalışmak için hemen bir kez düğümlüyorum. Ve buradan sıramızın sonuna kadar ters öreceğiz bütün ilmeklerimizi. Dönüyorum. Bir ilmek kalana kadar modelimi devam ettirerek örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek bu kısımda da eksiltiyoruz. 1 2 örmeye devam ediyorum. 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Beş ilmek kaldıktan sonra dönüyorum. Kısa satır çalışıyorum. Buradan bir ilmek alıp etrafından dolanıp tekrar ilmeğimi yerine takıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar aynen bu omuzda yapmış olduğumuz işlemleri birebir tekrarlayıp bütün ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Hırkamızın arka bedeninin örme işlemini tamamladık. Şu şekilde hemen uzunluğunu sizlere vermek istiyorum. Etek ucundan yaka kenarındaki en yüksek noktaya kadar şöyle ölçtüğümde yaklaşık olarak 33-33,5 kadar bir uzunlukta geliyor arkadaşlar. Şimdi sıra geldi hırkamızın ön bedenlerini çalışmaya. İlk önce sağ ön bedeni çalışacağım arkadaşlar. Hırkamızın sağ ön bedenini örmeye başlıyoruz. Bunun için şişimize 34 ilmek alıyoruz arkadaşlar. 34 ilmek alalım önce. ...34 ilmek aldım. Başlangıç ipimiz sağ tarafta. Burası örgümüzün arka yüzü arkadaşlar. Biz buradan lastiğimizi 2 düz 2 ters şeklinde öreceğiz. Döndüğümüzde ön yüzümüz burası olacak. Başlangıç ipimiz sol kenarda olacak. Sağ ön beden bu kısma dikileceği için lastik kısmında burada 2 tersle başlanmış arkadaşlar. Burada da 2 ters ilmek ön yüzünde olmalı. Biz ters yüzümüzden örmeye başladığımız için ilk 2 ilmeği düz örerek başlayacağız. Arka kısımda yani ön yüzümüzde ters ilmek oluşması için ben ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. 2 düz ilmek örmüş oldum. Devamında 2 ters 2 düz şeklinde lastik örgümü örmeye başlıyorum. Son 2 ilmeğimizde düz ilmek
denk geldi arkadaşlar. Ördük ve dönüyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. İpimiz sol kenarda. Ön yüzümüzden 10 sıra 2 düz 2 ters lastik öreceğiz arkadaşlar. 10 sıra olana kadar örgümüzü örmeye devam edelim. Sağ ön bedende ön yüzümüzden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra 2 düz 2 ters lastik ördük arkadaşlar. Şimdi ters yüzümüzden modelimizi örmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve devamında bütün ilmeklerimizi sıramızın sonuna kadar ters örüyoruz. Dönüyoruz. Ön yüzümüze geldik. Başlangıç ipimiz sol tarafta. Yeleğimizin sağ ön bedeni bu kısım olacağı için burası ilik patımızın kenar kısmı olacak arkadaşlar. Buraya lastik öreceğiz daha sonra. Buradan ilk kenar ilmekten sonra şu şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Sonra bir düz, tekrar 5 ters, sıramızın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Son 4 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örelim. Beş ilmek ters ördük, bir düz. Kalan son 3 ilmeği de ters olarak örüyoruz. Modelimizi kurduk arkadaşlar. Bundan sonra aynen arka bedende yaptığımız gibi örgümüzü devam ettireceğiz. Kol oyuntularına kadar bu şekilde örgümüzü devam ettirelim. Sağ bedenimizi kol oyuntusuna kadar ördük. Şimdi bu kısımda dönerken ilmek eksiltmeye başlayacağız. Şöyle göstereyim. Burası örgümüzün ön yüzü, arka bedende çeviriyorum. Şu kısma gelecek. Şöyle dikilecek buradan sağ beden. Şimdi burada arka kısımdan ters sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra ters çizgiden sonra dönüşte ilmek eksiltmişiz burada. Aynı şekilde bu kısımda da tersinden sayıyorum. Şu kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi burada ilmek eksilteceğiz. İlk 3 ilmeğimizi eksilterek başlıyoruz. Biliyorsunuz 3, 2, 1, 1, 1 şeklinde eksiltmiştik. 8 ilmek eksilteceğiz. Bu kısımda ilmeklerimiz düz olduğu için 2 ilmek düz örüyorum. Birini diğerinin üzerinden aşırıp bir ilmek eksilttim. Şimdi ikinci ilmeğimi eksiltiyorum. Ters var burada. Ters örüyorum örgümü. Ve 3 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar modelimizi devam ettirelim. Kenar ilmeğimizle örüyoruz ve dönüyoruz. Bu kısımda kol oyuntusu için ilk ilmeklerimizi eksilttik. Şimdi dönüşte de buradan yaka için ilmek eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. Şal yaka yapacağımız için bu kısımda V şeklinde şu şekilde gittikçe şöyle göstereyim. Şu şekilde bir ilmek eksiltme yapacağız. Ve bu ilmek eksiltmelerimizi 4 sırada bir yapacağız. Yani 3 sıra örüp 4. sırada ilmek eksilteceğiz. Yaka için ilk ilmeğimizi eksiltiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ters ilmekler var. 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Devamında ilmeklerimizi görüldüğü şekliyle örerek kol oyuntusuna kadar örelim.
Son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Dönüyoruz. Bu kısımda merdiven şeklinde görüntü oluşmaması için bunu yapıyorduk. Hatırlayacağınız gibi. Şimdi şu şekilde ilmeğimi eksilttim. Birinci ilmeğimi. Bu sıra ters öreceğimiz için ters örüyorum ve bir ilmek daha eksiltiyorum. 3, 2 ilmek eksiltmiş olduk. Toplam 5 ilmek. Devamında ters örerek sıramın sonuna kadar gidiyorum. Yaka kenarına geldik. Kenar ilmeğimizle örüp dönüyoruz. Bir ilmek eksiltmiştik. Üzerine bir sıra ördük. 2 sıra daha öreceğiz. Eksiltme yapmadan buradan devam ediyorum. Şimdi ters örüyorum. Son ilmeğimi örmeden tekrar şişimde bırakıp dönüyorum. Bir ilmek eksilteceğim. 2 ilmeği sağ şişime alıp şu şekilde bir eksiltme yapıyorum. 3, 2, 1 eksilttim. Devam ediyorum. İlmeklerimi görüldüğü gibi örerek. Dönüyorum. Yaka kenarında eksilttiğimiz ilk ilmeğimizin üzerine 1, 2, 3 sıra ördük. Eksiltme yapmadık. Şimdi 4. sırada ikinci ilmeğimizi eksilteceğiz. Yaka kenarından. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmek birlikte örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Devam ediyoruz örgümüzü örmeye. Son ilmeğimizi yine örmeden şişimizde bekletip dönüyoruz. Bir ilmek daha eksiltiyoruz. 3, 2, 1, 1 oldu. Bir ilmek kaldı eksiltmek için. Devam ediyoruz. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimi devam ettiriyorum. Son ilmeğimi son kez örmeden alıyorum. Burada kol oyuntusu için son ilmeğimizi eksilteceğiz. Şu şekilde alıp örmeden aldığımız ilmeği eksilterek burada 8 ilmek eksiltmiş olduk. Artık ilmek eksiltmiyoruz bu kenarda. Devam ediyoruz. Yaka kenarına kadar ilmeklerimizi görüldüğü şekliyle örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüp dönüyoruz. Son eksilttiğimiz ilmekten sonra 3 sıra ördük. Şimdi 4. sırada bir ilmek daha eksiltiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksilttik. Yaka kısmında 3 ilmek eksiltmiş olduk. Bu şekilde ilmeklerimiz gittikçe azalacak arkadaşlar. Devam ediyorum örgümü örmeye. Kol oyuntusu tamamlandı. Yaka kısmında da gördüğünüz gibi gittikçe ilmeklerimiz azalmaya ve bu kısımda sol tarafa doğru eğilmeye başladı. Burada her 4 sırada bir ilmek eksilterek şişimizde 16 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi eksiltmeye devam edeceğiz. Bu kısımda da ters kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ters çizgiden sonra kısa satır çalışması yaparak yaka eğimini verdikten sonra sağ ön bedeni tamamlayacağız arkadaşlar. Bu kısma gelene kadar örgümüzü bu şekilde devam ettirelim. Kısa satır çalışmalarında tekrar birlikte çalışacağız.
Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimiz kaldı. Gördüğünüz gibi bu kısım yaka kısmı, bu kısımda kol kısmı. Buradan ilk önce şu kısımda 5 ilmek bırakıp geri döneceğiz. Daha sonra bir 5 ilmek daha bırakıp döneceğiz. Sonra dönüşte de bütün ilmeklerimizi eksilteceğiz. Tekrar yapalım, aynen arka bedende yaptığımız gibi. İlk önce son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. İki, dört, 5 ilmek kaldı. Dönüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Buradan sağ şişten bir ilmek alıp ipimizi etrafından dolandırıp örgümüze devam ediyoruz. Buradan yaka kenarına kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. 6 ilmek ördükten sonra tekrar döneceğiz. Modelimize de örerken dikkat edelim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördük ve dönüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Sağ şişten bir ilmek alıp ipimizi arkaya alıp etrafından dolandırıyoruz ve ilmeklerimizi tekrar örüyoruz. Kısa satır çalışmalarını da tamamladık. Şimdi bütün ilmeklerimizi örerek kesiyoruz. Örgümüzün sağ ön bedenini tamamladık. Şimdi sol ön bedenini öreceğiz birlikte. Sol ön beden için 10 sıra 2 ters 2 düz lastik çalıştım arkadaşlar. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz arka yüzümüzde. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıramızın sonuna kadar ters olarak örgümüzü devam ettiriyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ördük. Dönüyoruz. Ön yüzümüzdeyiz tekrar. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 1 2 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz. Devamında 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. 1 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 3 4 5. Bir düz. 1 2 3 4 5 ters ilmek. Tekrar bir düz. 5 ters. 1 2 3 4 5. Bir düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizle örüp modelimizi kurmaya başlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra aynen arka bedende ve sağ ön bedende yaptığımız gibi modelimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde örelim. Şöyle arka kısmından ters çizgileri sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ters çizgi oluştuktan sonra sağ kenardan ilmek eksiltmelere başlayacağız kol oyuğu için. Oraya gelene kadar örgümüzü bu şekilde devam ettirelim. Kol oyuntusuna geldik arkadaşlar. Şimdi buradan kol eksiltmelerini yapacağız. Aynı zamanda da yaka kenarından da yaka ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız. İlmeklerimizi görüldüğü şekliyle örüp ondan sonra kesiyoruz. Düz örüyorum. İkinci ilmeğimiz, şimdi ters örmemiz gerekiyor. Ters örüyorum. Ondan sonra ilmeğimi eksiltiyorum. Şimdi bir ters ilmek daha.
2 ilmek eksilttim. Üç ilmek eksiltmiş oldum. Devam ediyorum modelimi uygulayarak. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada da yaka için bir ilmek eksilteceğiz. Son ilmekten önceki 2 ilmeğimizi birlikte örerek bir ilmek eksiltiyoruz. Daha sonra kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Bundan sonra bu şekilde eksiltmelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sağ ön bedende yaptığımız gibi çalışacağız. Aynı bu şekilde ön bedenimizi örüp bitirelim. Daha sonra kolları birlikte çalışacağız arkadaşlar. Hırkamızın arka ve ön bedenlerini tamamladım. Kollarımızdan birini de ördüm arkadaşlar. Şimdi ikinci kolumuzu birlikte öreceğiz. 44 ilmek aldım ve ön yüzümüzden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra 2 düz 2 ters lastik ördüm. Şimdi modelimizi döşemeye başlayacağız. Kenar kısımlarda simetri olması için tek sayıda ilmeğe ihtiyacımız var. O yüzden bir ilmek örerken eksilteceğiz. 43 ilmekle modelimizi döşemeye başlayacağız arkadaşlar. Arka taraftan ters örerek modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz ve ters örmeye başlıyoruz. Bir tane ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksilttim. Artık şişimizde 43 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ters örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimizi örüp dönüyoruz. Şimdi şu kısmı yapacağız. Sağ tarafta düz ilmekten önce 3 ilmeğimiz olacak. Burada da yine düz ilmekten sonra 3 ilmeğimiz olacak. Orta kısımda da yine düz ilmekler arasında 5'er ters ilmek olacak. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters örüyoruz. Bir düz ilmek. Şimdi 5 ters ilmek. 1 2 3 4 5 bir düz ilmek. Tekrar 5 ters. 1 2 3 4 5 bir düz. 1 2 3 4 5 bir düz ilmek. Son 3 ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Bunları da ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yine arkada ilmekleri görüldüğü gibi örüp devam ettireceğiz. 8. sıramıza geldiğimizde hem sağ kenardan hem de sol kenardan birer ilmek artıracağız ve kolumuzu genişletmeye başlayacağız arkadaşlar. 8. sıraya kadar örelim. İlk sıramızdan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördük. Şimdi 8. sıramızdayız. 8. sıramızı örerken hem sağdan hem de soldan birer ilmek artırarak kol genişletmesine başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Alttan bir tel kaldırıp şişimize takıyoruz şu şekilde. Bu ilmeğimizi şu şekilde içinden batarak düz olarak örüyoruz. Devamında ters örmeye devam ediyoruz. Modelimizi devam ettiriyoruz yani. Son bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi görüldüğü şekliyle örelim. Evet arkadaşlar,
Gördüğünüz gibi 5 ters ördük. Şimdi düz ilmek olacağı için artırdığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine alttan bir tel kaldırıyoruz. 2 ilmek arasına batıp şu şekilde bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüp 8. sıramızı tamamlıyoruz. İlk artışlarımızı yaptık arkadaşlar. Sağ ve sol kenardan birer ilmek artırmış olduk. Bu şekilde toplam 7'şer artış yapacağız her iki kenardan da. Kol üzerinde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek artıracağız. Son artırmamızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra öreceğiz. Ondan sonra ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu kısma kadar 8 sırada bir artış yaparak modelimizi devam ettirelim. Kesmeleri birlikte yapacağız yine. Her iki tarafta da 7'şer ilmek artırdım. Toplam 14 ilmek arttı arkadaşlar. Artık kol kesmelerine geldik. Bu kısımdayız. Kolumuzu keserek tamamlayacağız. Şu şekilde santimetre olarak da göstermek istiyorum sizlere uzunluğunu. Kolumuz yaklaşık olarak 18,5 santimetre olduktan sonra her iki yandan ilmek eksiltmelere başlıyoruz. Şu kısımda da ters sıralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ters sıra ördükten sonra ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Sağ taraftan 4 ilmek eksiltiyoruz ilk olarak. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. Bundan sonra bu kısımda ters öreceğiz. Ters örüyoruz. Bir ilmek eksiltiyoruz. İkinci ilmeğimizi örüp ikinci ilmeğimizi eksilttik. 3 ve son dördüncü eksiltmemizi yapıyoruz. 4 ilmek eksilttik. Sıramızın sonuna kadar modelimizi devam ettiriyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz. Şimdi bu kenarda da 4 ilmek eksiltiyoruz yine. 1 2 3 ve 4. Tekrar sıramızın sonuna kadar örelim. Sıramızın sonuna geliyoruz. Son ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz. Bu kısımda merdiven şeklinde görüntü oluşmaması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 2 ilmeği alıyoruz şişimize. Örmeden aldığımız ilmeğimizi eksiltiyoruz. Bir ilmek eksilttik. Devamında ikinci ilmeğimizi eksiltiyoruz. Bir ilmek daha eksiltiyoruz. 3 ilmek daha eksilttik. Devam ediyoruz örgümüze. Sıramızın sonuna geldik. Yine son ilmeğimizi örmeden alıp dönüyoruz. Bu taraftan da 3 ilmek eksiltiyoruz. 1 2 ve 3. Devam ediyoruz sıramızın sonuna kadar. Son ilmeğimizi de örmeden alıp dönüyoruz yine. Şimdi 2 ilmek eksiltiyoruz. Bir ilmek eksilttik. İkinci ilmeğimizi de eksilttik. Sıramızın sonuna kadar gidelim.
dönüyoruz. Bu taraftan da 2 ilmek eksiltiyoruz. 1 2 sıramızın sonuna kadar örelim. Son ilmeğimizi örmeden alıp dönüyoruz. Şimdi birer ilmek eksiltmeye başlıyoruz. İlk birinci ilmeğimizi eksilttik. Devam ediyoruz. Dönüyoruz. Bu taraftan da bir ilmek eksiltiyoruz. Devam edelim. Dönüyoruz. Tekrar bir ilmek eksiltiyoruz. Bir önceden eksiltmiştik. Şimdi bir tane daha eksiltiyoruz. İkinci tek ilmeğimizi eksilttik. Devam ediyoruz. Dönüyoruz. Bu taraftan da ikinci tek ilmeğimizi eksiltiyoruz. Devam ediyoruz. Dönüyoruz. Üçüncü tek ilmeğimizi eksiltiyoruz. Devam edelim. Dönüyoruz. Buradan da üçüncü tek eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Dönüyoruz. Burada 2 ilmek eksilteceğiz. Dönüşte 2 ilmek de bu taraftan eksilteceğiz arkadaşlar. Birinciyi eksilttik. İkinci ilmeğimizi de örüp eksiltiyoruz. 2 ilmek daha eksilttik. Devam ediyoruz. Dönüyoruz. Bu kısımdan da yine 2 ilmek eksiltiyoruz. 1 2 devam edelim. Dönüyoruz. Şimdi 3 ilmek bu taraftan, 3 ilmek bu taraftan eksilteceğiz. Bunu 2 kez yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 3 ilmek eksilttik. Devam edelim. Dönüyoruz. Bu taraftan da 3 ilmek eksiltiyoruz. 1 2 3 devam ediyoruz. Dönüyoruz. Tekrar üçer ilmek eksiltiyoruz her iki tarafta da. 1 2 ve 3 devam ediyoruz. Dönüyoruz. Son üçlü eksiltmemizi yapıyoruz. 1 2
ve 3. Devam ediyoruz örmeye. Dönüyoruz. Son ilmeklerimiz kaldı arkadaşlar. Bu ilmeklerin hepsini birden keseceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimiz kalmış. Bu 17 ilmeğin 17'sini de örerek eksiltiyoruz. İlk ilmeğimizi bu şekilde eksilttik. İlmeklerimizde ters olanları ters olarak örüp kesiyoruz. Düz olanları da düz olarak örüp kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilmeklerimizi kesme işlemini tamamladık. İpimizi kesiyoruz. İlmeğimizin içinden geçirip sabitliyoruz ve bu kolumuzun da örme işlemini tamamlıyoruz.